Merhaba oyun severler. Bir oyun sizin tüm oyun alışkanlıklarınızı gözden geçirmenize sebep olabilir mi? Ben nasıl oyuncuyum dedirtir mi? Ya da oynadığınız son dönem oyunlarının kalitesine ve içerik özelliklerinizi eleştirmenizi sağlayabilir mi? Eğer oynadığınız oyun aşırı gerçekçi bir SWAT oyunu olan Ready or Not ise evet. Az önce sorduğum soruların hepsini size sordurtabilir. Çok popüler olmak ve olmamak arasında arafta kalmış bir oyun olan Ready or Not incelemesine bir an önce geçelim. Geçelim ki neden böyle daha iyi dediğimi anlatabileyim. Tabi operasyona başlamadan önce aşağıda abone ol butonuna basıp görevi onaylarsanız sevinirim. Ready or Not ismini bayağıdır duyduğum ama fırsat bulup deneme imkanı bulamadığım oyunlardan biriydi. Oyun aşırı gerçekçi bir oynanışa ve yoğun bir taktikselliğe sahip olduğunu duymuştum. Bu beni biraz tedirgin etmişti. En son bir hevesle girdiğim Rainbow Six'in taktikselliği bana biraz fazla geldiğinden Steam'in tozlu sayfalarına kaldırmıştım kendilerini. Ready or Not için de aynı şeyi yaparım dedim ama işler tahminimden çok daha ilginçleşti. Sanırım önce oyundan bahsedip sonra üzerine konuşsam çok daha iyi olacak. Ready or Not temelinde tek başınıza veya arkadaşlarınızla beraber ekip oluşturarak size verilen görevleri tam bir SWAT edasıyla tamamladığınız bir oyun. Nedir bu görevler derseniz eğer, rehine kurtarma, bomba imha etme, bölgeyi teröristlerden kurtarma ve bunun gibi bilindik görevler. Oyunda operasyon seçme kısmında bol miktarda mekan var. İlerleyen günlerde daha da artacaktır. Çünkü oyun daha erken erişim aşamasında. En büyük avantajı o zaten. Dediğim gibi operasyon seçme kısmında bir mekan seçiyorsunuz. Mekanı seçtikten sonra görevin içeriği de ayarlıyorsunuz. Bunu zorluk seviyesi olarak da görebilirsiniz aslında. Her bir görev bir öncekinden biraz daha komplike, biraz daha karışık. İsterseniz girip dümdüz rehine kurtarırsınız. Dilerseniz bombalı bir bölgeye girip önce bombayı imha eder, sonra rehineleri kurtarırsınız. Bana bunlar da yetmez dersiniz. Önce bombayı imha eder, düşmanları etkisiz hale getirir, rehineleri kurtarır. Zanlıların yargılanması için de etrafta deliller toplayabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Oyundan nasıl zevk alacaksınız o şekilde oynayın. Görevi seçtikten sonra lobi alanına gidiyorsunuz. Burada ekipmanlarınızı ayarlıyorsunuz. Zengin bir ekipman detayı var. İstediğiniz silahı seçip istediğiniz ekipmanı alabiliyorsunuz. Her göreve uygun doğru ekipmanı seçmek oynanışınızı direkt etkilediği için seçtiğiniz ekipmanlar önemli. Silahların özelleştirmesi de beklediğimden iyiydi. Tek düze bir özelleştirme olur diye beklerken gayet yeterli ve tatminkar bir özelleştirme seçeneklerini görünce bayağı bir şaşırmıştım. Ama daha bu başlangıçtı. Birinci kişi bakış açısıyla oynadığımız, yani FPS oyunlarda olmazsa olmaz nedir? Crosshair dediğimiz nişangah değil mi? Silahı düşmana doğru tuttuğumuzda crosshair sayesinde düşmanı istediğimiz yerinden daha düzgün bir şekilde vurmamızı sağlar. Ama bu oyunda öyle bir durum yok. Silahı doğrulttuğunuzda kendi becerileriniz ve yetenekleriniz ile nişan alıp ateş edeceksiniz. Yani klasik Gez, göz, arpacık. Şimdi ne yapacak? burada bayağı bir önem arz ediyor. Oyunda gerçekçilik o kadar fazla ki hepsini burada anlatmaya kalksam zaman yetmez. Ama birkaç tanesini kesinlikle söylemem lazım. En başta dikkatimi çeken gerçekçilik olayı şarjör değiştirme sekansıydı. Şarjördeki mermi durumuna göre farklı animasyonlar hazırlanmış. Eğer tam kapasitenin altında ise takılı olanı çıkartıp yenisini takarken çıkarttığında öyle sağa sola atmıyor, cebine koyuyor. Şarjör dolu ise ve siz reload yapmaya çalışırsanız şarjörü çıkartıp dolu şarjörü ne diye çıkartıyorsun bana der gibi dolu şarjörü gözümüze soktuktan sonra tekrardan yerine takıyor. Hepten boşsa da direkt tak çıkar yaparak işlemleri bitiriyor. Oyunda rehine kurtarma olayından bahsetmiştik. Aynı zamanda düşmanları da etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Ama düşmanlar daha siz çatışmaya girmeden yapay zekalarını kullanmış ve birçok rehineyle kafanızı karıştıracak kıyafetler giydirmiş. Hatta bazılarında çelik yelek bile var. Bunda ne var diyebilirsiniz. Olay şu. Kapının yanına geldiğinizde önce kamerayla kapının arkasına bakıyorsun. Düşmanların yerini tespit ettikten sonra kapıyı hafifçe aralıyorsun. Neden hafifçe dedim? Çünkü tuzaklanmış olabilir. Tuzak yoksa odaya girdiğinizde eğer elinde silah tutan biri varsa onu etkisiz hale getiriyorsunuz. Bu arada görevin içeriğine göre bunları öldürmeniz de gerekebiliyor. Sorgulama yapmak için onları canlı ele geçirmeniz istenebilir. Hadi bizi öldürmek serbest diyelim. Girdik, elinde silahını vurduk, indirdik. Her indirdiğimizi merkeze rapor ediyoruz. Raporumuzu da verdik. O sırada diğer odada bir adam gördüm ve sivile benziyor. Hemen teslim ol diyorsunuz. Eğer kaçarsa anlayın ki düşman. Bu sefer koş peşinden yakalamaya çalış. Ama kaçmadı.
Ellerini kaldırdıysa sorun yok diyemiyorum. Zira her an bir sürpriz olması mümkün. Uğur'la beraber oyunu 2. veya 3. oynadığımızda birine teslim ol dedik. Ellerini kaldırdı ve yanımıza kadar geldi. Biz de sivil dedik herhalde. Tam çevre güvenliğini sağlayacakken bu ellerini kaldırıp yanımıza gelen adam silahını çekip bizi vurmasın mı? Meğerse herif teröristmiş. Bizi kafalamış. Puşta bak sen ya. Oyun öyle bir tedirgin ediyor ki seni, her attığın adama dikkat edeceksin. Öyle kapıların yanından geçerken lambur lumbur geçemezsin. Eğer düşman seni kapının önünde olduğunu fark ederse ateş edip seni indirmesi mümkün. Bu kadarı da fazla dediğiniz ne kadar gerçekçi detay varsa bu oyunda mevcut anlayacağınız. Oyunda silahın emniyetini açıp kapatma bile var. Ve daha bir sürü detay üzerine detay. Oynanış temeli bu şekilde. Her odayı kontrol et, önce kamerayla bak, hareket eden birinin kimliğini tespit et ve ona göre müdahalede bulun. Yanlışlıkla sivil öldürürsen eksi puan yiyorsun. Bu da bölüm sonu karnene yansıyor. Doğru arkadaşlarla girerseniz eğer inanılmaz keyif alabileceğiniz bir oyun. Ama benim gibi sabırsız ve aceleci arkadaşlarınız varsa biraz düşünün derim. Zira ne zaman of sıkıldım dalıyorum dediysem hemen peşine acı bir pişmanlık beni takip etti. Ardından da Uğur'un sinir krizleri de geldi zaten. Bu konuya birazdan geleceğim ama ufaktan grafiklere değinelim. Hatta Uğur bir ara beni oyundan atıp tek başına sola girmeyi bile düşündü. Çünkü oyunda kendi takımımızı kontrol edebildiğimiz online birine ihtiyaç duymadan da ilerlemeniz mümkün. Tamamen sizin tercihlerinize kalmış. Uzun soluklu oynamak sıksa da böyle bir oynanış tercihi sunmaları gerçekten başarılı. Ama arkadaşlarınızla, özellikle sabırlı arkadaşlarınızla keyif alarak oynayabilirsiniz. Unreal 4 ile geliştirilen Ready or Not neredeyse mükemmele yakın bir grafik kalitesi sunuyor. Gayet başarılı. Hem grafik anlamında hem de optimizasyon anlamında hiçbir sıkıntı yaşamadım. Şu grafiklere bakar mısınız? Hiç bağımsız bir oyuna ait der misiniz? Atmosfer ise kendinizi gerçek bir SWAT hissetmeniz için özenle tasarlanmış. Girmiş olduğunuz mekanların gerçekten bir operasyon mekanı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bununla beraber parçalanabilir partikül detayları da cabası. Müzikler biraz arka planda kalsa da ses efektleri gayet iyi. Hatta çok iyi. Her silahın kendine ait sesinin olması bir kenara bırak, vurduğunuz düşmanlardan gelen acı dolu feryatlar bile çok etkileyici. Gelelim başta sizlere sorduğum sorulara. Ready or Not yapmak istediğini gayet başarılı bir şekilde yaptı. Ufak tefek grafiksel hatalar görsem de oynanışı etki eden bir durum söz konusu değildi. En büyük hedefleri gerçekçi bir SWAT oyunu yapmaktı ve bunu başardılar. Peki bizler bu oyunu oynayabilir miyiz? Bu soruyu zorluğundan dolayı sormuyorum. Oyunun zor bir tarafı yok. Biz oyuncular son dönem oyunlarının arcade'liğine o kadar çok alıştık ki böylesine gerçekçi bir oyun bize biraz fazla geldi. Aslında özlediğimiz ve olması gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Madem ben bir SWAT'ı kullanıyorum, oyundaki her bir detayın bana uygun olması gerekmez mi? Ya da bu kadar fazla olması abartı mı? Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Oyunlardaki, özellikle son dönemdeki oyunlardaki arcade havası bizleri rahatsız ederken böylesine gerçekçi bir oyun abartı mı, ihtiyaç mı? Birçok RPG oyununda bu kadar moda giremiyor. İşte bu gerçekçilik detayları başta sorduğum soruların ortaya çıkmasına sebep oldu. Eğer sizler de oyunu beğendiyseniz şimdiden kendinize bu soruları sorun derim. İşin en ilginç tarafı ise geliştirici firmanın sektörde çok bilindik olmaması. Beni bilirsiniz. Oyunların arka planı hakkında birkaç bir şey demeyi severim. Ama bu oyunu kimin geliştirdiğini bile öğrenemedim. İnternette yaptığım araştırmada edindiğim bilgiler şunlar. Firma bir İrlanda firması. İrlanda'nın başkenti olan Dublin'de kurulmuş, tahmini 15-20 kişilik bir ekip. Anladığım kadarıyla bu firmanın ilk oyunu. İlk oyunu olmasına rağmen bu kadar başarılı olunca dedim, herhalde firmanın sahibi önemli bir oyun firmasından ayrıldı, böyle bir oyun yaptı. Biraz araştırdığımda eğer yanlış kişiye bakmadıysam adam gıda firmasında çalışmış, sağlık firmasında çalışmış, sonra 2016 yılında 15 kişiyle Void Interactive oyun firmasını kuruyor. Sonrasında ilk oyunları olan Ready or Not'ı yapıyorlar. Bu arada ben firmanın İrlanda merkezli olduğunu söyledim ama Yeni Zelanda'da olabilir. Evet, iki ülke arasında ebesin örekesi kadar mesafe var ama LinkedIn verilerine göre firma Yeni Zelanda'da. Ama neyse işte. Oyun güzel sarıyor kısaca. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Fiyatı 100 lira ama indirim dönemlerinde bayağı düşüyor. İndirim dönemini bekleyebilirsiniz. Bu haftalıkta benden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı, Discord sunucumuza da gelip sohbetimize katılmayı ve son olarak da açıklamalar kısmında bulabileceğiniz linkle podcastlerimizi de dinleyebilirsiniz. Hepinize iyi eğlenceler. Unutmayın ki
Oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.